Bugün, gençliğin karmaşasını, aile ilişkilerini ve ergenlik sancılarını anlatan, 2017 yapımı Lady Bird filmini en ince ayrıntısına kadar baştan sona anlatacağım. Kristin McPherson'ın bir diğer adıyla Lady Bird'ün hayallerini, hayal kırıklıklarını ve iç dünyasındaki değişimi detaylıca keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Film, Kristin McPherson'ın kendisine verdiği takma adla Lady Bird'ün annesi Marian ile bir yolculuk sırasında tartışmasıyla başlar. Sacramento'nun sade ve sıkıcı görünen atmosferinde geçen bu sahnede, annen-kız ilişkisi ilk dakikalardan itibaren gözler önüne serilir. Marian, kızının büyük şehirlerdeki pahalı okullara gitme hayalini gerçekçi bulmaz ve onun beklentilerini sürekli küçümser. Lady Bird ise özgür bir hayat ve kültürel zenginlik arzulamaktadır. Tartışma büyüdükçe Lady Bird'ün öfkesi artar. Arabadan atlayarak kaçmaya çalışır ve bu sırada kolunu kırar. Bu sahne, onların arasındaki sevgi dolu ama aynı zamanda kırıcı ilişkinin simgesidir. Lady Bird, Katolik bir liseye gitmektedir ve kendine has, asi tavırlarıyla sınıfta sık sık dikkat çeker. En yakın arkadaşı Julie ile ders aralarında dedikodu yapar. Gelecekle ilgili büyük hayaller kurar ve birbirlerine en gizli sırlarını anlatırlar. Drama kulübüne katılma kararı, onun için yeni bir başlangıç gibidir. Seçmeler sırasında ilk kez Danny O'Neill ile tanışır. Danny, nazik tavırları, tatlı gülüşü ve çekingen kişiliğiyle Lady Bird'ün ilgisini çeker. Provalar sırasında aralarındaki bağ giderek güçlenir. Birlikte sahne çalışmaları yaparlar, birbirlerine esprilerle takılırlar. Lady Bird ilk kez birine gerçekten bağlandığını hisseder. Danny ile ilişkisi, Lady Bird için rüya gibi başlar. Onunla tiyatro provalarına katılır. Okulun dışında gizli buluşmalar yapar ve Danny'nin ailesiyle tanışır. Zengin ve düzenli bir aile ortamı, Lady Bird'ün içten içe hayalini kurduğu bir hayatın kapılarını aralar. Ancak bu mutluluk kısa sürer. Bir gün, Lady Bird tuvalette Danny'yi bir erkekle öpüşürken görür. Şok geçirir, duygusal olarak yıkılır. Danny eşcinsel olduğunu kabullenmekte zorlanan bir gençtir. Lady Bird bu duruma üzülür ama ona kızmaz. Hatta ilerleyen günlerde Danny ile duygusal bir konuşma yapar. Onu teselli eder ve arkadaş kalmayı seçer. Bu olay, Lady Bird'ün olgunlaşmasında ilk önemli adım olur. Danny ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından Lady Bird, okulun popüler kesimiyle takılmaya başlar. Havalı ve zengin Jenna Walton ile yakınlaşmak için kendi gerçek kimliğini gizler. Ailesinin maddi durumunu saklayarak daha lüks bir mahallede yaşadığını söyler. Bu yeni arkadaş grubu ona kısa süreli bir heyecan verir. Ama aynı zamanda en yakın dostu Julie'den uzaklaşmasına neden olur. Julie, Lady Bird'ün bu değişiminden incinse de onun geri döneceğini umarak bekler. Bu süreç, Lady Bird'ün popülerliğin aslında ne kadar yüzeysel ve geçici bir mutluluk olduğunu fark etmesine yol açar. Bir partide Lady Bird, asi ve entelektüel tavırlarıyla dikkat çeken Kyle Scheibel ile tanışır. Kyle, umursamaz ve kendini beğenmiş tavırlarıyla Lady Bird'e çekici gelir. İkili hızlıca yakınlaşır. Lady Bird, ilk kez onunla birlikte olur ama bu deneyim düşündüğü gibi romantik olmaz. Kyle, bu olayı önemsizleştirir ve Lady Bird'ün duygularını küçümser. Bu deneyim, Lady Bird'ün gençliğin hevesleriyle gerçek duygular arasındaki farkı anlamasına neden olur. Marian ile Lady Bird'ün çatışmaları, film boyunca yoğun bir şekilde devam eder. Marian, kızının iyiliğini istediğini sık sık dile getirse de, bunu eleştirel ve kırıcı bir üslupla yapar. Lady Bird, annesinin onu sürekli yargıladığını düşünür ve kendini değersiz hisseder. Babası Larry, daha anlayışlı ve destekleyicidir ama işsiz kaldığı için depresyona girmiştir. Evdeki maddi sıkıntılar Lady Bird'ün New York hayallerini neredeyse imkansız kılar. Buna rağmen Lady Bird, annesinin koyduğu kurallara boyun eğmek istemez ve kendi yolunu çizmeye kararlıdır. Lady Bird, annesinden gizli olarak New York'taki üniversitelere başvurur. Kabul mektubu geldiğinde sevinçten havalara uçar ama bu mutluluğunu annesiyle paylaşamaz. Marian bunu öğrendiğinde büyük bir tartışma yaşanır. Marian kızının bu hayalini desteklemez, onun gerçekçi olmadığını savunur. Lady Bird ise annesinin onayını kaybetmekten korksa da hayallerinin peşinden gitmeye karar verir. Babası Larry, gizlice ona destek olur ve bu kararında cesaretlendirir. Okul balosu gecesi, Lady Bird için bir dönüm noktasıdır.
Başta Jenna ve diğer popüler arkadaşlarıyla gitmeyi planlasa da, son anda onların yüzeysel tavırlarından sıkılır ve içten gelen bir kararla Julie'yi arar. Julie'yi evinde ziyaret ettiğinde duygusal bir şekilde özür diler. İkisi sarılıp barışırlar. Baloya birlikte giderken, arabada eski günlerdeki gibi şarkılar söyleyip kahkahalar atarlar. Balo salonuna girdiklerinde, herkesin bakışlarını umursamadan dans pistine çıkar, kendilerini müziğin ritmine bırakırlar. Lady Bird, Julie'ye içten içe minnet duyar ve gerçek dostlukların değerini yeniden fark eder. Bu gece, onun popülerlik uğruna kaybettiği masumiyetini yeniden bulduğu ve en yakın arkadaşıyla bağını güçlendirdiği özel bir an olur. Lady Bird, hayallerinin peşinden giderek New York'a taşınır. Havaalanında vedalaşırken annesi Marion, ona karşı soğuk ve mesafeli davranır. Bakışlarını bile kaçırır ve yol boyunca neredeyse tek kelime etmez. Lady Bird, bu sessizliği annesinin ondan nefret ettiği şeklinde yorumlar ve kalbi kırık bir şekilde uçağa biner. Ancak Marion, havaalanından döndükten sonra dayanamaz ve içindeki tüm sevgiyi bir mektuba döker. Mektupta, kızına duyduğu gururu, onun için duyduğu endişeyi ve her eleştirisinin aslında onu koruma isteğinden kaynaklandığını uzun uzun anlatır. Lady Bird bu mektubu New York'a vardığında okur ve gözleri dolar. Annesinin sevgisini farklı şekilde gösterdiğini ve tüm o eleştirilerin derin bir endişe ve sevginin yansıması olduğunu nihayet anlar. New York'ta yeni hayatına başlayan Lady Bird, bir partide adını gerçek haliyle Kristin olarak tanıtır. Bu an, onun kendi kimliğini kabul etmeye başladığını ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde olgunlaştığını gösterir. Daha sonra annesini arar, ona teşekkür eder ve sevdiğini söyler. Annen kız arasındaki bağ, tüm tartışmalara rağmen güçlüdür. Lady Bird artık, hem hayallerinin peşinden giden genç bir kadın, hem de ailesinin değerini anlayan daha bilinçli bir bireydir. Lady Bird'ün büyüme ve kendini bulma hikayesini, böylece en ince ayrıntısına kadar anlattık. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.